Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda şöyle güzel bir kurabiye yapacağız. İçinde fındığı olan, kavrulmuş susama olan güzel bir kurabiye olacak. Kurabiyemizin malzeme listesi: 1 çay bardağı, klasik çay bardağı arkadaşlar, sıvı yağımız var. Şeker klasik çay bardağından bir tık büyük, yani normal bir çay bardağının 1,5 diyebiliriz. 1 çay bardağı fındık, 1 çay bardağı susam, 250 gram yumuşak kahvaltılık kase margarin kullanacağım. 1 adet yumurtamız, 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu ve 1 çay bardağı nişastamız var. Burada 200 milim bardak ile 4 bardak unum var. Gerekirse ilave edeceğim. Şimdi kurabiyemizin yapımına geçelim. Sırasıyla arkadaşlar katı yağımızı, sıvı yağımızı, şekerimi, 1 adet de yumurtamı koydum. Şimdi karıştırıyorum. Bu aşamada 1 paket vanilyamı da ilave ettim. Bir çay bardağı nişastamı da koydum. İki bardak unumu ilave ettim. Kabartma tozumu da koydum. Beşinci bardaktan un alıyorum arkadaşlar. 4 bardağı koydum. Şimdi artık ihtiyaç duydukça un ilavesi yapacağım. Evet, 5. bardağın da hepsini koydum. Bakın kıvamı şöyle oldu. Gayet yumuşak. Hamurumuzun kıvamını yakaladığımız zaman artık susamla fındığını da ilave edebiliriz. Gayet güzel bir hamur oldu. Şimdi bunları yuvarlayıp şekil verip fırın tepsimize yerleştireceğiz.
Kurabiyelerimize şekil verdim. Gayet güzel oldular. İstediğiniz şekli verebilirsiniz. Şimdi fırınımı 175-180 derece arası ısıtacağım ve kurabiyelerimizi fırına vereceğim. Kurabiyelerimiz pişti. Fırından çıkardım. Biraz da soğudular. Şimdi pudra şekerine bulayacağım. Tek tek servis tabağımıza yerleştireceğim. Bakın kurabiyenin altı çok güzel pişti. Hiç yanma olmadı. Çok dikkatli pişirin. Dediğim gibi 175-180 derece arası fırını ısıttım. Kurabiyelerimizin bütün aşamaları bitti. Pudra şekeriyle de bir güzel süsledik ama inanılmaz güzel bir kurabiye oldu. Muhakkak yapın. Tavsiye ederim. Şimdi bir tanesinin tadına bakmak istiyorum sizler için. Şöyle bir ufak bir lokma alacağım. Ağızda dağılıyor. İnanılmaz lezzetli. Muhakkak yapın arkadaşlar. İçindeki fındık ve susam. Susamı biraz kavurdum. İnanılmaz lezzet katmış kurabiyeye. Bugünkü tarifimin de sonuna geldik arkadaşlar. Bir dahaki tarifimde buluşmak üzere. Hoşça kalın.